Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Boğaz'a, denize, tarihi Yarımada'ya karşı gerçekleşen ve bu yıl ilk defa dijital platformla buluşan Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un çekimleri Galata Port İstanbul'da tamamlandı. Defilelere ev sahipliği yapmak bizim için çok heyecan vericiydi, çok da keyifli oldu. İlk dijital moda haftası sizin için nasıl bir deneyim oldu aslında onu merak ediyorum. Sırasıyla herkese yöneltmek istiyorum bu soruyu. Dijitalleşmeyle modayı nasıl görüyorsunuz? Özgür Bey, sizden başlayabilirsek. Dijitalleşme biraz bizim uzaktan takip ettiğimiz bir şeydi aslında. Dünyada küçük küçük böyle söylemleri başlamıştı. Tasarımcılar ve bu sektörde olan birçok insan kendilerini ifade etmek için değişik videolar ve değişik filmler çekiyordu ama bu seneki moda haftamız biraz zorunlulukla beraber uymak zorunda olduğumuz ve dünya ile aynı orantıda ilerlememiz gereken bir zorunluluktu. Bu anlamda pandemiyle beraber bizim bu platformu yazan uzun zamandır içinde 6-7 aydır üzerine konuştuğumuz, tartıştığımız, detaylarını bizim de ilk defa deneyimlediğimiz için öğrendiğimiz ama sonucunda bence bugün başladı ve güzel neticelendirileceğini düşündüğüm işler çıktığını düşünüyorum. Ayak uydurmak zorundayız. Çünkü sadece bizim değil bütün dünyanın dijitalleştiği bir dönemdeyiz. Bu dönem veya bir dahaki sonraki dönemde ve gidişatın ne olduğunu bilmiyoruz ve gidişata göre ayak uydurduğumuz için kendimizi ve hikayelerimizi ben bir moda tasarımcısı olarak Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul ve Türk Tanıtım Grubu'nun desteğiyle dijital olarak hikayelerimizi yansıtıyoruz. Bu sezon 15.sini gerçekleştiriyoruz ve ben başından beri bu sürecin içinde olan bir tasarımcı olarak evet her yapmış olduğumuz şovlarımızda ve hikayelerimizde çok heyecanlıydık ama burada yaşamış olduğumuz heyecan da başka bir heyecan ve ilk defa deneyimlediğimiz bir heyecan. Başka bir heyecanmış açıkçası. Ben işin başından yani bu kurulun başından bu zamana kadar olan bütün süreçte detayların her bir sözcüğünde açıkçası çok heyecanlandım. Çünkü artık kendi coğrafyamızın dışında dünyanın birçok alanındaki insanlara ulaşmak anlamında çok demokratik bir platform olduğunu düşünüyorum. Bunları söyleyebilirim açıkçası. Tuğan Hanım, siz? Başkanımız çok güzel konuştu. Böyle güzel sözün üzerine ne denir? Çok zor bir süreçti. Öncelikle gerçekten bir bilinmezin içindeyken bu kadar tasarımcının bir arada katılabildiği bir platform uzun zamandan sonra. Yani biz moda haftalarında son dönemlerde çok kan kaybetmeye başlamıştık aslında. Acaba yok oluyor mu derken inanılmaz bir geri doğuş oldu bence. Müthiş bir katılım var. Tabii ki destek çok büyük, organizasyon inanılmaz. Dolayısıyla emeği geçen herkese bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü işleyişi görünce nasıl bir çalışma olduğunu çok daha iyi anladım içinde olarak. O yüzden herkesin emeğine, rüyasına sağlık demek istiyorum. Burada misafir olmak bizim için de muhteşemdi. Böyle bir tarihi yarımadada, böyle bir manzarada, böyle bir ortamda, atmosferde hepimiz gereğinden belki de çok daha fazla heyecanlanma şansı bulduk. Çünkü aslında umutların düştüğü bir noktadaydık hepimiz. Ve dediğim gibi küllerimizden doğduk diyebilirim. Hepimiz yepyeni heyecanlarla. Özgür'e çok katılıyorum. Değişmesi gereken, eşitleşmesi gereken bir platform da aslında bu şovlar. Çünkü biz her zaman defilelerimizin beğenilmesi yerine kimleri memnun ettik diye düşünürdük. Yani front row'da kimler oturacak, oraya kim gelecek, o onun yerine oturacak. Şimdi herkesin eşit olduğu, bütün dünyaya aynı anda ulaşabileceğin muhteşem dünya çapında bir platform oldu. Herkes evinden, oturduğu yerden mesafeleri yok sayarak bu şovları seyredebilecek, bütün dünyaya ulaşabileceğiz diye düşünüyorum. Değişilmesi gerekiyordu. Böyle bir pandemi sürecinin bir benzeri başka bir dönem olabilir. Dolayısıyla bu hazırlıklara hazır olmamız ve biz de dünya çapında bu standartlara uymamız gerekiyordu. Değişeceğiz. Yapacak bir şey yok. Tabii ki gönül istiyor eski şovları. Belki de ikisi de aynı anda olacak. Diğer ülkelere ve diğer bütün moda severlere ulaşmak için ikisinin aynı anda olduğu günleri de iple çekiyorum. Süper. Van Hanım, siz? Sıra bende. Evet, ne demek istersiniz? Ben de biraz prodüksiyon kısmından bahsedeyim ne değişti diye. Bunu pek çok şeyde de söylüyorum.
Aslında biz tasarımcılar ve prodüksiyon olarak sahne sanatlarından görsel sanatlara kaydık. Bir tiyatro performansı ya da sahneleme yaparken şu anda filmler üzerine, yayın üzerine ve o defilelerin hissi aslında işte o ekran başında olan izleyiciye nasıl geçer bunun çabasındayız. Yoksa moda haftaları aslında ona her zaman dijital platformdaydı biliyorsunuz. Özellikle de sosyal medyanın çıkmasıyla beraber herkes defileleri canlı sosyal medya hesaplarından yayınlıyordu. Fakat tümüyle yayın üzerine kurulu bir moda haftası tasarlamak oldukça zor. Çünkü gerçekten televizyon yayıncılığı gibi düşünmek zorundasınız. Aynı zamanda art house gibi yapılan işleri yayınlamak zorundasınız. Dolayısıyla moda haftası biraz Netflix gibi oldu. Biz Netflix olduk. Öyle bir şey oluyor. Yani nasıl program olacak, işte hakikaten takvimleme ona göre yapıldı. Eskiden biliyorsunuz gece saatlerinde tüm yayın saatleri ona göre değişti. İşte pek yani sahne arkasını anlatayım birazcık. Normalde tasarımcılarımız gündüz şovlarını sevmezler, tam da bu şey olduğu için, işte davetler o saatte gelemiyor, bizim davetlerimiz farklı diye. Şimdi normalde akşam saatleri kapış kapış olurken şimdi gündüz saatleri kapış kapış, çünkü herkesin daha çok ekran başında olduğu gibi. Çok şey değişti. Duvarları yıktı diyebiliriz. Uluslararası yayın yapıyoruz. Her zaman uluslararası bir platformdu burası ama yayını tüm dünyaya yapabiliyor olmak tabii muazzam bir şey. Çok ciddi destekler aldık. Pandemiyle beraber bence tüm moda dünyası da çok ciddi anlamda demokratikleşti. Bizim pek yüzümüze bakmayan ya da bize pek ilgilenmeyen yayınlar da kendileri bize gelir. İşte biz de bununla ilgili ne koyabiliriz vesaire, nasıl moda haftası ile ilgili haber yapabiliriz diye gelir oldular. Bunlar bizim için çok önemli. Çok uzun zamandır beklediğimiz, tasarımcılarımızın aslında adım adım geldiği, yurt dışına nasıl tanıtabiliriz noktasında sadece tasarımcıları da değil, aynı zamanda Türk fotoğrafçısını da, Türk modeli de, Türkiye'yi de, İstanbul'u da tek bir pakette bu dijital platformda tanıtabilir olduk. Dolayısıyla katman katman ilerliyoruz. Gerçekten sizin mekanınızda biz birazcık zorları severiz. O yüzden hem pek bilinmeyen mekanlara girmek istedik yurt dışının tanıtımı için, hem de sizin de buradaki işte öyle bir rıhtım var ki hem Asya'yı görüyorsunuz, köprüyü görüyorsunuz, içinden deniz geçiyor. Burada da olmak dolayısıyla aslında bizim bir taşta 5 kuş vurmamıza neden oldu. Ama tabii ki de inşaat halinde giriyor olmak birazcık bizi zorladı toz duman içerisinde. Ama o da çok zevkli oldu. Özellikle de bu inşaat işçileri, yani çok enteresan ortamlar bir araya geldi. Sizin işçileriniz bizim modellerle tanıştılar. Onlara runway yaptırdık rıhtımda. Kendilerini çok beğendiler, biz o modellerden daha iyi yürüyoruz diye. Gerçekten İstanbul ruhunu aslında tek bir sepette toplayabildik diyebiliriz. O yüzden prodüksiyonumuz değişti, canlı yayınımız şu anda akıyor. Birazcık stresli gözüküyorsam bu şeydendir şu anda. Evet, arkada sürekli hani ses geldi mi, ses gitti mi, internet bağlantısı iyi mi? Eskiden model düştü mü, düşmedi mi, yok bir şey oldu mu, işte topu kırıldı mı, kırılmadı mı, onunla birisi bayıldı mı, bayılmadı mı, bu şey olurdu. Ama şimdi bambaşka bir platformda, çok heyecanlı. Farklılaşan heyecanlar. Evet. Siz ne eklemek istersiniz Cem Bey? İstanbul Hazır Giyim İhracatçılar Birliği olarak aslında bizim dijitalleşme programımız 3 sene önce başladı. Biz hazır giyim dallarında dijitalleşme programlarını başlattık. Fakat bu pandemiyle beraber bu dijitalleşme süreci hızlandı ve bu sene aşağı yukarı 6 aydır biz bu konu üzerinde çalışıyoruz ama bir sene önceden, geçen seneki moda haftası sırasında yarı dijital yarı fiziksel olarak yapmayı planlıyorduk. Konuşulan bir Fakat şey. tabii bütçesel bir olaydı bu. O bütçeleri bulamadığımız için o zaman gerçekleştiremedik. Bu sene pandemiyle beraber dijitalleşme tamamen gerçekleşmek zorundaydı. Biz de dünyaya ayak uydurmak zorundaydık bu konuda. Ticaret Bakanımız sağ olsun, onun bir programı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın TİM kanalı üzerinden Türkiye Tanıtım Grubu'nu kurdu. Bunun amacı da Türk ihraç ürünlerini dünyaya tanıtmaktı. Biz de bu proje çerçevesinde bir proje sunduk Ticaret Bakanlığı'na. Bu da İstanbul Moda Haftası'ydı. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul Moda Haftası'nı dijital nasıl uygularız diye bir proje sunduk. Biliyorsunuz bu İstanbul Moda Haftası
İstanbul Hazır Giyim İhracatçılar Birliği, Moda Tasarımcıları Derneği, İstanbul Moda Akademisi ve Birleşmiş Markalar Derneği topluluğuyla bir araya gelmesiyle bir komite kuruluyor ve bu komitenin çalışmalarıyla gerçekleşiyor. 6 aydır aşağı yukarı çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bizim bu projemizde çok ilgi gördü ve onaylandı. Tabii o destek de gelince arkamıza daha hızlı bir şekilde bütün tasarımcılarımız arkamıza alarak 37 tasarımcımız biliyorsunuz katıldı bu sene. Bu bir rekor sayılır. Evet. Hepsi de çok değerli tasarımcılarımız. Bunların yanına biz bir de yeni tasarımcılarımız da yeni aşağıdan gelen o emerging designer dediğimiz gençleri de ekledik. Onların da bir 3 senelik program çerçevesinde işte Koza yarışması düzenliyoruz. Koza Genç Tasarımcılar yarışması düzenliyoruz. Onlardan gelen arkadaşlarımız da böyle yavaş yavaş moda haftalarına ekleyerek güzel bir etkileşim yaratmaya çalışıyoruz. Tabii Banu Hanım da dediği gibi bu sene bütün o yayın mecralarını da arkamıza aldık. Dünyanın çok ünlü yayın portallarında yayınlıyoruz. Vogue Runway'de yayınlıyoruz. BOF'de yayınlıyoruz. Onun dışında pazarlama kanallarında yayınlanıyor. Biz eskiden bütün moda haftaları sırasında işte Milano olsun, Paris olsun, New York olsun, Londra olsun bunların yanında olmaya çalışıyorduk. Onların arkasından mı yapsak, önünden mi yapsak, bütün bu satın almacıları nasıl Türkiye'ye getiririz diye uğraşıyorduk. Ama artık buna da gerek kalmadı. Biz onlara götürdük dijital ortamda bütün tasarımcılarımızı. Onun için umuyorum herkes çok güzel sonuçlar alır bu moda haftasından. Bundan sonra bu devam edecektir. Belki ileride fizikselli dijital karışık olarak yapılabilir. Ama bundan sonra tabii yön değişti. Tamamen dijital ortam bize globalleşmeyi öğretti. Bu çerçevede bundan sonra devam edeceğiz. Biz de çekimlere tabii katılma ve hani izleme şansına sahip olduk. Gerçekten çok heyecan vericiydi. Gerçi yayınlar yeni başladı ama bir süredir tanıtımını yapıyorsunuz. Ne gibi dönüşler almaya başladınız? İlk gelen dönüşler nasıl, merak ediyorum. Vallahi Banu takip ediyor çok yakından. Telefon elinde. Daha yeni başladı. yeni. Saat 1'de bugün ilk yayınımız başladı. Sabahleyin de Ticaret Bakan Yardımcımız, tim başkanımız ve İstanbul Hazır Giyim İhracatçılar Birliği Başkanımız Mustafa Gültepe kısa bir açılış töreni yaptık. Ve saat 1'de de yayınlarımız bütün dünya kanallarında ve aynı zamanda Türkiye kanallarında, dijital kanallarda yayınlanmaya başladı. Banu daha iyi takip ediyor o süreci. O bahsetsin. Şöyle, herkes için yeni. Ve şöyle söyleyeyim, bütün çevremizden bir türlü şu anlaşılamadı. 3 aydır moda haftası devam ediyormuş gibi bir durum var tabii bizim için. Çekimleri 3 ay önce yaptık. Toplantılarını sürekli yapmaya devam ediyoruz. Kime söylesem bitmedi mi moda haftası? Yine mi başlıyor? Ne zaman yapılıyor deniyor. Tüm onu söyleyen ekip ekran başında şu anda. Ve biz hani eskiden şey yaparken ya 750 kişilik salonumuz var, daha büyük mü yapsak? İşte 350 kişilik salonumuz var, daha mı şey yapsak, değiştirsek derken şu anda 85 böyle milyon 85 salonumuz milyon var. salonumuz var. Ve Türkiye'nin de tüm yayınları bu arada yayınlıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Tüm Türkiye halkı izliyor. Rakamlar elimize gelmiyor. Şu anda çünkü yani 15 dakika oldu her şey başlayalı ama ilk başlangıç rakamları bile çok heyecan verici. Bu tabii yükselerek devam edecektir, bir şey değil. Bir de Avrupa'dan rakamlar gelecek eş zamanlı olarak. Muazzam bir heyecan var. Bir kere endüstrinin büyük bir heyecanı var. Cem Bey'in söylediğine bir şey eklemek istiyorum. Moda haftasının bence en önemli özelliklerinden bir tanesi, bir kere uluslararası bir platform ve 15. sezondur hiç sekteye uğramadan devam eden tek uluslararası moda organizasyonu. İşbirliği açısından, ortak çalışma açısından 4-5 kurumun bir arada uyumla çalıştığı, her ne kadar arkada masa arkasında bazı tartışmalar olsa da tartışmalar bizi ileriye götürüyor. Uyumla çalıştığı bence örnek bir hafta ve eş zamanlı olarak da hem devletin hem de özel sektörün bir arada destek verdiği bence tek organizasyon
Değil mi Cem Bey? Yani neredeyse tek Vardır organizasyon. mutlaka benzerleri ama Benzerleri bizimki eşit tabii çok derecede, evet. unik bir organizasyon. O yüzden gurur duyuyoruz bununla. Dijital platforma da bu kadar hızlı geçebilmiş olmak ve bunu yapabiliyor olmak gerçekten bizim için gurur verici. Bir de herkes frontline'da. Herkes front row'da. Evet, herkes front row'da. Elinize sağlık gerçekten. Şimdi pandemi kuşkusuz hepimizi yani kişisel hayatını da çok etkiledi. Her sektörde olduğu gibi moda sektöründe çok etkilemiş durumda. Değişmesi gereken uygulamalar konusunda sizin de bahsettiğiniz gibi daha cesur adımlar atılmasına vesile oldu. Peki ileride hani moda sektörünü sizce ne gibi değişimler bekliyor? Birlikte hani dijital ve eski sistem belki yine birlikte yer alır dediniz. Sektör olarak peki nasıl evrilecek? Var mı orada katmak istedikleriniz, söylemek istedikleriniz? Valla bence biraz yaşayıp da göreceğiz. Yani şu anda geçen sene bize bu hikayeyi anlatsalar ben inanmazdım. Hadi canım. Yani bu kadar da abartmayın, film mi seyrediyoruz derdik açıkça, samimi söylemem gerekirse. Dolayısıyla hepimiz şu anda aslında bir değişim içerisindeyiz. Bu değişim kimine göre bazı şeyleri terk etme, kimine göre yeni bir başlangıç, yeni vizyonlar. Ama şu bir gerçek ki çok çalışmak, farklı olmak, çok istemek her zaman devam edecek. İyi bir marka olup ayakta kalmak ve dünyaya adını duyurmak için ve bu bir ekip işi olacak. Sektör şu anda dünya devleri koleksiyon yapmayacağını açıklarken bir yandan yepyeni markalar işte sürdürülebilir akımlarla çok büyük adımlar atıyor. Dolayısıyla bu sistem bazılarını eleyecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama şu bir gerçek ki dünyaya gelen mesajı tüm tasarımcılar ve tüm dev markalar aldı ve kendini yenileyen, devire ayak uyduranlar bence başarıyla devam edecek. Ama tabii ki şu noktada tüketim de nereye gidecek? Yani kimisi diyor ki sadeleşeceğiz. Ben hiçbir zaman sadeleşileceğine inanmadım açıkçası. Yani pandemi ilk haftasında sürekli canlı yayınlar seyrettik. İşte şu şöyle sadeleşecek, artık daha az alacağız. Bence hiç öyle bir şey olmuyor. Yani hepimiz yazın sosyal medyadan hayatları takip ettik. İnsanlar daha da fazlasını sergilemek istedi. Bunun ne kadarı gerçek, ne kadarı değil ayrı bir şey. Ama dünya tüketmeye devam edecek. Tabii ki çok daha bilinçli bir tüketim olacak. Bunun için de her şekilde herkes daha fazla çalışacak belki. Daha fazla kadrolaşacak. Her şeyi daha doğru yapmaya çalışacak. Ben bu şekilde yorumluyorum kendi adıma. Evet, daha bilinçli, farklı bir rotaya gireceğiz gibi görünüyor. Pandemiden önce de hep konuşulan bir şey vardı artık. Tekstil ve moda sektörü sadece burada değil, dünyanın her yerinde bir tıkanma noktasına gelmişti. Belki de güncelleşmesi gereken bazı şeyler vardı. Mesela insanların bu kadar hızlı bir şekilde arsızca ürünleri, ya öyle bir döneme geldik ki toprak enteresan bir şekilde pamuğa yetişemiyor. Artık petrol, polyestere yetişemez hale geldi. Ve bu bir şekilde kendini güncellemesi gerekiyor. Ve bu güncelleme pandemi bir bahane mi oldu ya da buna gerçekten ihtiyacımız vardı ve buna bir sebep mi oldu? Burasını şu anda sorgusunun cevabını belki önümüzdeki senelerde vereceğiz. Ama dünya bu kadar kendini güncelleme ve dijitalleşme anlamında ilerlerken biz de Türk tasarımcılar olarak klasik bir yöntemle devam edemezdik zaten. Ben açıkçası bu pandemiden ve dijitalleşmeden almış olduğum sözcük referansı şöyle bir şey. Bence insanlar pandeminin getirisiyle de bu har vurup harman savurma ve her istediğine bir şekilde hızlıca ulaşabilme çabasından biraz ben kendi adıma vazgeçmeye başladım. Çevremde de vazgeçen bir sürü insan görmeye hala devam ediyorum. Bence birazcık katma değeri yüksek ürünlere insanların ki her zaman bir marka katma değeri yüksek ürünlerle kendini daha çok var eder açıkçası. Belki daha az ama daha öz hikayelerle ya da parçalarla devam etmek gerekiyor. Belki toprağa biraz izin vermek gerekiyor. Belki hani petrolden ve inorganik şeylerden kurtulmamız gerekiyor. Onun için her şeyin bir sebebi var. Bu sebebi biz de öğreniyoruz. Bildiğimiz bir şey değildi. Sadece bilmek ve zorunda olduğumuz şey ayak uydurmak zorunda olduğumuz. Bence dijitalleşme bunun bizim kendi sektörümüzde en önemli etkenlerinden bir tanesi. Moda sektörü belki belli insanlar için bir şov olarak gözükse de bu ülkenin en büyük
istihdam sağlayan ve ihracat yapan sektörlerinden bir tanesi. Bu bir iş, bu dünya için çok büyük bir business ve bunu kendi ülkemize ihracat anlamında destek verecek vitrin oyuncularıyız aslında biz. En öndeki insanlarız moda tasarımcısı olarak. Ben moda tasarımcısı olarak hikayem ve hikayemin arkasında sektörle bana destek veren insanlarla kendi ülkemin bir vitrini olarak adlediyorum aslında. Zorunluluğumuzun peşinden koşuyoruz diyebilirim açıkçası. Peki bu noktada tam size dönmek istiyorum Banu Hanım. Türk moda tasarımcılarının uluslararası arenada başarılı olmak için sizce nasıl bir yol izlemeleri gerekir ve Moda Tasarımcıları Derneği bu anlamda tasarımcıları nasıl destekliyor? Şimdi bu dünyanın en uzun sorusu. Yarına kadar vaktimiz var mı? Yok, Panele çok döndürebilir miyiz? uzun bir cevap ama en kısa yolu şu bence. Moda Tasarımcıları Derneği ilk kurulduğu zaman, yani geçmişten başlayacağım, çok hızlı geleceğim. 7 tasarımcıyla kurulmuş bir dernek ve ilk başladığı dönemde birinci görevi moda tasarımcısı, stilistle moda tasarımcısı arasındaki fark nedir? Moda tasarımı nedir? Bunu anlatmak zorunda kaldı yıllarca. Bunu ama yaptığımızda, şimdi derneğimizin geçmişini tam hatırlamıyorum, 10 küsur yıl evvel başladığımızda ve aynı şekilde de Türkiye'nin maalesef sonrasında değişen ama o dönemler başladığımız Türk tasarımcısı olur mu yani? Türk'ten, yani kutürde tabii ki çok işte Yıldırım Mayruklar vesaire Efsaneler var. efsaneler var tabii ki ama hazır giyim endüstrisinde Türk tasarımına olan bir ilgi yoktu. Bununla ilgili pek çok projeler gerçekleştirilmek durumunda kaldı. Onunla beraber Moda Haftası da yine aynı Fashion Lab adı altında 7 tasarımcıyla başladı. İnanın o noktada evet eskiye yönelik kültürü vardı, işte vizyon şovlar vesaire anlatırlar. Defileler o kadar uzun sürerdi ki çok yakın bir arkadaşım anlatır. Şimdi marka adı vermeyeyim. Bizim defile 24 saat sürmüştü dedi. Yani günler bütün koleksiyonlar gösteriliyor vesaire. Bu tabii bir disiplin. İşte tasarımcılarımızın yılda 2 koleksiyon yapmaya alışmaları bir disiplin oldu. O koleksiyonların satım, fiyatlandırılmaları, üretilmeleri, finansa çevrilmesi, markalaştırılması bir süreç oldu. Bununla ilgili ilk ekibin en başından itibaren verdiği destek var. Çok hızlı öğrendik. Türklerin bence, yani bizim gerçekten önemli yeteneğimiz. Geç başlıyoruz ama Arap atı gibi çok hızlı yakalıyoruz arkadan. Bu bu adımlar atılınca işte kendi yaptığımız organizasyon belli bir noktada kendisini yeterince büyüttüğünde IMG gibi dünyanın dev moda etkinliklerinin sahibi geldi. Ben buradaki moda haftasını yapmak istiyorum dedi. Bu bizi o dönemde de yine dijital platform, New York, Berlin vesaire gibi dijital platformlara taşıdı. Şimdi bizim tabii ki de neye ihtiyacımız var? Şunu söyleyeyim. Lisana. Sadece tasarımcılarımızın değil, herkesin mutlaka bir lisan konuşması gerekiyor. Tüm ekibinin lisan konuşması gerekiyor. Onunla bir kere dünyayı takip edebiliyorsunuz. Bu olmazsa olmaz yurt dışına açılmak için. İkincisi ciddi, her zaman söylüyorum bunu da, tüm iyi markaların yanında iyi tasarımcı kadar iyi bir ortağı vardır, o da finanstan anlar. Bizde maalesef tasarımcılar her şeyden anlamak zorundalar. Yani müşteri ilişkisi, market, tabii ki kendi markası, kendi marka kimliğini bilecek, üst çatıyı kurgulayacak. Ancak bu tür işletmeyi de yürütecek birisine ihtiyaçları var. Bizde kumaşçıyla da o konuşuyor. İşte kaçan kalıpçıyı da o başka kimi bulabilirim diye düşünüyor. Üçüncüsü, tüm bu yaptıktan sonra endüstrinin kendisinin tasarımcıya yer açması gerekiyor. Özellikle büyük hazır giyim markalarının ki mezun olan tasarımcılarımız büyük markaların yanında koleksiyon nasıl yapılır bunları öğrensinler. Kumaş nedir, ne değildir vesaire. Bizde ne oluyor? Böyle bir imkan olmadığı için herkes kendi küçük tasarım atölyesini açıp, bizde KOBİ olmak çok kolay biliyorsunuz. Evet, önemli bir şey ama yani anahtarı çevirdiğiniz anda çok ciddi maliyetlerin altına giriyorlar. Ciddi devlet desteklerinin olması gerekiyor. Bu ekipte başladı şeyle beraber tasarım tebliğleri vesaire. Yurt dışında başarılı olmak için önce ülkenizde çok satmanız gerekiyor. Herkes bunu sorar size. Tüm satın almacılar ilk geldiğinde ülkende kaç tane mağazada varsın, hangi noktalarda satıyorsun diye. Bizde maalesef bunun mücadelesini veriyoruz. Şu anda pandemiyle beraber başladı. Çok ciddi bir Türk tasarım markalarına
ilgi var. Pek çok markayla işbirliği yaptık ama bunu söyleyeyim, birazcık da serzenişte bulunayım. Hakikaten yeteri kadar değil. Gizlegate'in yaptığı sadece Türk tasarımcılarını bir araya toplayan çatı gibi daha çok örnekler olması gerekiyor. Bunun online platformunda da olması gerekiyor ki tasarımcılarımız bir kere önce 80 milyon nüfusuz, bunun %50'si genç zannediyorum. Muazzam bir potansiyel var bir kere kendi ülkemizde. Bir kere buna açılması gerekiyor. Bizde halen daha bir konsinye problemi vardır. Yani kimse tam satın alma yapmaz. Tam teknik konulara girmeyeyim ama önce bir kere halkımızın, yani bizim tüketicimizin Türk tasarımcı alması gerekiyor. Bu da başladı. Çok ciddi satışlar oluyor şu anda online'da, yani yaptığımız projelerde görüyoruz. Ondan sonra da çünkü yurt dışı çalışmalarını işte yapıyoruz. Jor gibi dünyanın en büyük online satış platformuna tasarımcılarımız girer girmez sipariş almaya başladılar. Bir de ufak bir şey Cem Bey de tabii söyleyecektir. Üretim ve kumaşla ilgili bizim maalesef problemlerimiz de var. Küçük adette üretiliyor. Küçük adette üretildiği için maalesef tasarımcılar bu kumaşları buradan sağlayamıyorlar. Biz ciddi bir aslında, yani pamuktan son ürüne kadar, tasarım ürününe kadar her şeyi üretebilen bir ülke, yani böyle bir ülke yok tüm bunu yapabilen. Ona rağmen kumaş bulmakta, küçük çaplı üretim yapmakta ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Tüm bunların çözülmesi gerekiyor ama zannediyorum bu noktaya geldik, değil mi? Evet. Cem Bey, son soruyu aslında size yönlendirmek istiyorum. Bu anlamda çünkü Banu Hanım dediklerine ek olarak orada İHKİP ve Türkiye Tanıtım Grubu'nun da önemli bir desteği var. Sizin görüşlerinizi çok kısa rica edebilirsem, yani Türk modasının Şimdi uluslararası biliyorsunuz platformu Türkiye tanıtımı için. aşağı yukarı yarım asırdır hazır giyim, belki daha fazla bir sürede hazır giyim üreten bir ülke. Ve Avrupa'da bir numaraydık. Fakat sonra Çin ve Bangladeş araya girince 3. sıraya düştük. Fakat bu çok önemli değil. Bizim için önemli olan bundan sonra tasarım odaklı, katma değer odaklı ürünler üretip ihraç etmek. Dolayısıyla da tasarımcılarımızı destekliyoruz. Onlar bizim vitrinimiz. Ne kadar çok onlara destek verirsek, ne kadar çok onlara yardımcı olabilirsek her konuda biz yanlarında olmayı istiyoruz. Çünkü tasarım çok önemli. Tasarım sayesinde daha yüksek katma değerli mallar satabiliyorsunuz. Bizim şu anda aşağı yukarı $20 bir katma değer birimimiz var. Türkiye'nin normalde $1,5-2'larken hazır giyim ihracat katma değer ortalaması $20. Biz bunları $50'lara çıkartmaya çalışıyoruz. Bunu da yapmanın tek yolu tasarımcı yetiştirmek de olur. Son 10 senedir Türkiye'de hazır giyimciler de tasarım yapıyor. Birçok tasarım üniversitelerimiz var, okullarımız var. Bunlardan yetişen arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız bu fabrikalarda istihdam ediliyor ve orada yetişiyor. Banu'nun söylediği çok doğru. Çoğu tasarımcımız birdenbire hemen çıkıp kendi ismiyle tasarım dünyasına girmek istiyor ama böyle bir lüks yok. Yani okulunu okuyacaksınız bunun. Ondan sonra da sektörün içine gireceksiniz. Atölyesinde çalışacaksınız. Pamuğu koklayacaksınız. Dokumayı öğreneceksiniz. İşte tedarik zincirlerini öğreneceksiniz. Bunlar çok önemli. Biz şu anda İHKİP olarak Moda Tasarımcıları Derneği ile de işbirliği yaparak bir URGE çalışması yapıyoruz. Bu URGE çalışmasında da tasarımcılarımızı bu ortama yetiştirmek için programlar yaptık. İşte bunun ticaret tarafı, muhasebe tarafı, organizasyon tarafı, lisan tarafı, dijitalleşme tarafı, bunların hepsini kapsayan bir URGE çalışması yapıyoruz, düzenliyoruz. Bunlar tabii hep sektöre faydalı olsun diye. Herkes birlikte çalışırsa, birlik olursa bizim yapamayacağımız, Türk milleti öyle bir millet ki, biliyor musunuz, dünyada Çin'den sonra ikinci bu dijitalleşmeye ayak uyduran ülke olarak biliniyor. Bir makine çıktığı zaman hemen Türkler o yeni makineyi alırlar, yatırım yaparlar, şey yaparlar. Biz bu sayede bu kadar ilerlettik hazır giyim sektörünü. Bundan sonra da bu devam edecektir. Birlik olursak başaramayacağız hiçbir şey yoktur. Bundan sonra temenni ediyorum ki bu hem moda haftalarımızı hem hazır giyim sektörümüzü daha böyle katma değerli, daha uzun süreli güzel yerlere getiririz. Dünyada bulunduğumuz yer çok güzel. Onu biraz daha yukarılara çıkartmaya çalışırız. Önemli olan bu. Teşekkür ediyoruz. Ben Bize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Katılımınız, fırsatı verdiğiniz, sağ gerçekten olun. Galata Port İstanbul'un uluslararası anlamda bir destinasyon olması amacıyla vizyonumuz çok örtüştü.
Çok keyif aldık. Tasarımla anılan bu alanda, antrepolarda bu çünkü çok gerçekleşen bir organizasyon. Dijital anlamda yer almak bizi çok mutlu etti. Biz de teşekkür ediyoruz. Tasarımcı mağazalarınla ilgili ne zaman konuşuruz? Yayın bittikten sonra mı konuşuruz bize Güzel. vereceğiniz karma mağazayla ilgili? Ne zaman isterseniz. Tamam, çok büyük teşekkürler. bir mutlulukla. Teşekkürler Çok tekrar. teşekkürler.